Uçakla burası 3 dakika. 2. Açıkça Türkiye hedef gösterildi. Peki 14 Ağustos'ta ne oldu? Bunun bir sınırı var yani. Bir de milli gururu var, onuru var. Bunu 2 sene önceden beri söylüyoruz. Çatışma noktasına gelir. Türkiye yanı başında da İsrail'i istemez. Kimse istemez. Kimse İsrail'e komşu olmak istemez. Kuzey Kıbrıs'a müdahale etmemiz durumunda bu NATO ile bizim ilişkimizi bozmaz diyorlar. Çok kritik bir makaledir ve yazan kişiler de sıradan kişiler değildir. Biz aslında bu söylemin analiz ederken ilk kez Türkiye ile İsrail'in düşman bir şekilde bir devlet başkanı tarafından ilan edildiğini açıklamıştınız. Evet. Sahada da aslında karşılığında görmeye Başladı. S-400'ler bir an önce gitsin lafı çok kritik bir laftır. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yağcı ile haritanın başında birlikteyiz. Amirim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce aslında klasikleşen abone ol çağrımızı yapalım çünkü yayınlarımıza ciddi teveccüh var. Bu yönde nasıl bir çağrı yaparsınız? Abone olmalarını ben çok arzu ediyorum. Çünkü abone olunca hem daha fazla kitleye ulaşabiliyor bizim yayınlarımız. Yurt dışına da ulaşabiliyor. Bir de yani şunu herkesin bilmesini istiyorum. Ben tek tek bütün yorumları okuyorum. Ve o yorumlardaki yani eleştiren de var, takdir eden de var. Onların hepsine de saygı duyuyorum. Yorumları hepsinin okunduğunun bilinmesini istiyorum. Ayrıca beğenilere de çok dikkat ediyorum. Ne kadar beğenilmiş, ne kadar izlenmiş onlara da bakıyoruz. Çok da memnun oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abone olmalarını istiyorum. Rica ediyorum izleyicilerimiz. Teşekkürler amirim. Bugün Suriye haritası önümüzde açık. Aslında Türkiye-İsrail meselesini birçok bölümde masaya yatırdık. Nelerde karşılaştığımızı konuştuk. İşte Kıbrıs vardı, Somali vardı, birçok bölge vardı. Ama Suriye'de ilk kez Türkiye sınırına bu kadar yakın, 70 kilometre mesafede bir üssü vurdu ve süreci başka bir yere, başka bir eşiğe getirdi de konuşulmaya başladı. Öncelikle vurduğu yer nedir, önemi nedir, neden vurmuştur? Buradan başlayabiliriz. Evet, şimdi şöyle, Ebu Zur hava üssü hemen kuş uçuşu 70 kilometre bizim sınırımızdan. Şimdi 70 kilometre deyince mesafeyi çok uzak zannetmesinler. Uçakla burası 3 dakika. Yani bir F-35 ile bir F-16 ile 3 dakika. 3 dakikalık daha gitse Türkiye'nin içerisine giriyor. O yüzden Türkiye sınırında hemen yakınında bir olay bu. Şimdi bu Ebu Zur hava üssünü niye vurdu? Şimdi bir Ebu Zur hava üssünü vurduk diyor. Yani bunu böyle sadece İsrail geldi Suriye'deki bir hava üssünü vurdu diye değil. Bir, Türkiye'nin yakınında. İki, açıkça Türkiye hedef gösterildi. Nasıl bir hedef olmadan bahsediyoruz? Şimdi diyor ki Netanyahu ofisinden yapılan açıklamada bu diyor buraya diyor Türkiye yerleşecekti diyor. Biz bunu Suriye ile kurduğumuz güvenlik statükosunun bozulması olarak değerlendiriyoruz diyor. Bunun bozulmasına müsaade etmeyiz. Onun için burayı 8 kere bombalamışlar. 8 kere. Türkiye buraya yerleşecek. Türkiye burayı kullanacak diye diyor. Buna müsaade etmedik diyor. Yani İsrail şuraya müsaade etmiyor. Türkiye şurada, Türkiye'nin burada bulunmasına müsaade etmiyor. Sen kimsin de müsaade etmiyorsun diye sorulur. Ya bunlar da bu laflar çok ağır laflar. Sen kimsin? Anlamadılar diyor. Önce anlamadılar, şimdi daha iyi anladıklarını düşünüyoruz diyor. Anladılar şimdi diyor bizim niyetimizi diyor. Ya sen kimsin? Yani sen kalkıp orada bir üssü vuruyorsun. Bizim komşumuzun üstünü vuruyorsun. Ama komşumuzun üstünü bizi gerekçe göstererek yapıyorsun. Yani bakın sistemler yerleştirmiş olması 70 kilometre aşağıda. İsrail'e nasıl tehdit oluyor? Soru bu. Şimdi gerçek niyet şu aslında. Hiçbir şekilde, bütün niyet şu. Hiçbir şekilde Suriye'nin bir donatılmış teçhizatıyla, silahlarıyla, sistemleriyle, altyapısıyla, üsleriyle bir orduya sahip olmasını kesinlikle istemiyor. Suriye sadece ve sadece kendisinin istediği gibi at koşturabileceği Suriye benimdir diyor. Ya şu hareket Suriye benimdir diyor. Şimdi seyircilerimiz şunu düşünebilirler. Ya bir tane burayı vurmakla burası mı? Yani böyle oluyor. Suriye benimdir diyor İsrail. Öyle şey olur mu? Ya bu olay ilk değil. Her gün bombalıyor adam. Şimdi Türkiye hedef gösterdiği için burası aslında şu anda işte bir gerginlik olduğu duyuldu. Bakın bundan önce şurada onu da göstereyim. Hama, Humus. Şurada T4 hava üssü vardı. Şurada Palmira. Şimdi bu Palmira'ya ve T4'e gene
Türkiye'nin göndereceği sistemler yerleştirileceği dedikodusu çıkmıştı medyada. Geldiler 2025 Nisan ayında burayı da yok ettiler. Tartus'ta donanmasını yok ettiler. Değil mi? Laskiye'de bot bile kalmadı. Her tarafı yani ne zamandan beri tam şara hani Aralık 2024'te 8 Aralık 2024'te bu işler başladığında buranın her tarafını bombalamaya başladı İsrail. Kemal güneydeki aslında yapılanmasını da biraz daha açabiliriz. Suriye artık direkt orada bir yayınlarda da işaret ettiğiniz gibi toprak parçası elde etmiş gibi Tabii. davranıyor. Şimdi bakın Özellikle şurası Golan'da. şu Golan buralar gitti. Şuralarda Kuneytra ve Süveyda var. Şu alan bunlar Dürzilerle işbirliği yaparak şurası tamamen İsrail kontrolünde. Buraya Suriye merkezi hükümeti giremiyor. Merkezi hükümeti giremiyor. Yani Suriye'nin güneyi ve güneydoğusu şu anda İsrail kontrolünde. Bunu herkesin bilmesi lazım. Biz bu yayınlarda defalarca haykırdık. Herkes kulağının üzerine yatıyor. Suriye'de bir her şey güllük gülistanlıkmış gibi gösterilen bir durum var. Hayır. Suriye İsrail tarafından işgal edilmiş bir ülke. Ordusu tamamen çırılçıplak bırakılmış. Suriye'nin ordusunu nasıl tarif ederiz biliyor musunuz? Suriye'nin ordusu sadece tüfeği olan insanlar. Başka hiçbir şey yok şu anda. En fazla Kalaşnikov'u vardır. En fazla. O seviyede. O seviyede bir olursa o da öyle bir ordu. Peki o orduyu kime teslim ediyorlar şu anda? Onlar da kim olacaklar? Ağır silahları olanlar kimler? Bak ağır silahları olan PKK, YPG. Hani entegrasyon diyor ya. Peki kardeşim entegrasyon diyorsun. Hangi silahı Suriye merkezi hükümetine devrettin? Hangi teröristi teslim ettin? Öyle bir şey yok. Bakın İsrail PKK, YPG'yi en ufak bir saldırı yapmadı bugüne kadar. Şimdi efendim bu Suriye'deki bu durumu söylediğiniz zaman, İsrail'in planını söylediğiniz zaman ters manyel yapıyorlar. İsrail'e karşı yapılıyor filan bunlar. İsrail. Şimdi çıkmış PKK, YPG'li bir tanesi diyor ki biz Suriye ordusuna girelim. Gerekirse İsrail'e karşı savaşırız. Bunu nasıl yorumlayabiliriz acaba? Ya bu böyle söyleme? saçma sapan bir şey olur mu? Kim inanır buna? Kim inanır buna? Kim inanır? Ya böyle bir şey. Ya seni zaten besleyen o. Sana en ufak bu şu ana kadar bir tane taş atmamış. Herkesi bombalayan İsrail seni bombalamamış. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. 18 Ağustos'ta vurdu. Bu üstü değil mi? Peki 14 Ağustos'ta ne oldu? 14 Ağustos'ta Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani değil mi? Bir de Mossad Başkanı Gohman Suriye'de görüştüler. Şam'da. Yani Mossad Şam'a geliyor. Şimdi bir de bunların arası hiç iyi değil falan. Ya alan açıldı. Koskoca bir Suriye coğrafyası şu anda İsrail'e açılmış vaziyette. Görüyoruz işte şu burnumuzun dibindeki yeri vuruyor adam. Sen aşağı inemezsin ben gelirim ama diyor. Ben oraya gelirim. Burası benim kontrolümde diyor. Bu demek yani. Burası benim kontrolümde. Sen Türkiye'ye gelemezsin ama ben buradan gelirim diyor. Boyuma posuma da bakmam diyor. Şimdi 14 Ağustos'ta Türkiye'nin Suriye'deki varlığı konuşulmuş. Mutlaka bunların yanlarında o PKK'lı yardımcılar vardır. PKK, YPG'li yardımcılar. İşte bu Mossad bunlara demek ki bir şeyler söylüyor falan. Görüşmüşler. Bu Ebu Zuhur üssü de gündeme gelmiş. Bunu açık kaynaklarda yazıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Mossad'la niye görüşür? Değil mi? Bunlar bu görüşmeden 4 gün sonra Ebu Zuhur bombalanıyor. Değil mi üssü? Orada bizim bir şeyimiz olmadığı söyleniyor ama varsa bile bizim ya da onların şu anda yerle yeksan olmuş vaziyette. Tamamen yok ettiler. Palmyra'yı yok ettikleri gibi. Palmyra üssünü. Şimdi insanın aklına Mossad böyle gidip Dışişleri Bakanı ile görüşüyor. Ötekiyle görüşüyor. Berikiyle. Bazıları diyebilir ki bizim de MİT Başkanı görüşüyor. Ama biz görüştüğü zaman, bizim MİT Başkanı görüştüğü zaman biz diyoruz ki kamuoyunda Suriye bizim. Mossad görüşüyor. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Anlatabildim mi? Yani objektif bakmak lazım bu olaylara. O görüşmeyle bu görüşmeyle hani bir kimsenin olmaz ama bu 14 Ağustos'ta görüşmeden sonra buranın bombalanması çok enteresan bir şeydir. Kimin kime hizmet ettiği konusu gerçekten sorulması gereken bir konudur. Ahmet Hanım bir de aslında Türkiye-İsrail açısından baktığımızda bir çatışmasızlık mekanizması da vardı ve de iki ülke ilk kez bu kadar sıcak bir şekilde belki yakınlaştı gündem olarak ya da sahadaki karşılığı olarak.
Olası senaryoda, gerçekten karşı karşıya geldiği senaryoda nasıl bir sahada yansımasını görürüz? Örneğin farz edelim ki işte sahada başka bir saldırıda bu kez Türk askerinin de bulunduğu bir bölgeye hedef almaya kalktılar. Bunda nasıl bir senaryo görürüz? Şimdi bu bir kere hani sabır sabır sabır. Türkiye çok büyük bir devlet ama gerçekten bunun bir sınırı var yani. Bir de milli gururu var, onuru var. Şimdi işte Tombarak diyor ki efendim Türk uçakları da kalkardı diyor. İşte radarlarında görmüşlerdi diyor. Yani bu o kadar. Zaten Amerika Birleşik Devletleri bilgilendirilmiş. Suriye de bilgilendirilmiş. Yani Suriye'yi de vuracağız demişler. Amerika'ya da vuracağız demişler. Ne Suriye ne Amerika Türkiye'ye dememiş ama. Çok enteresan bir durum değil mi? Yani çok enteresan. Amerikan Büyükelçisi yok mu burada? Tombarak Efendi niye söylemedi? Ha? Mesela niye söylemedi? Şimdi kenara çekip bir de Türkiye'de kaldırabilirdi falan deyip sanki güya Türkiye'ye destek veriyormuş gibi lanse ediliyor. Evet, o Amerika'nın tavrını bu süreçte nasıl yorumlarız? Ya bu tavır çok net bir tavır aslında. Nasıl? Ne dedi Trump? Bu konuda konuşamam dedi. Bak konuşamam. Vurdu diyor. Boşu boşuna gereksiz bir tırmanma oldu diyorlar en fazla. Gereksiz bir tırman. Yani bunu yapıyor. Hadi tırmansın ama çok gerekli değildi filan. O kadar. O kadar. Hiçbir böyle bir tepki filan gördünüz mü? Öyle bir şey yok. Hadi haber verdi de bilmem bize kimse Amerika'ya vermişti. Ya Amerika'ya vermiş de Amerika'ya vermişse Amerika'da buradaki büyükelçisi vasıtasıyla Türkiye'ye verseydi. Dostumuz Suriye verseydi böyle olacak diye. Haberimiz yok diye açıklamalar yapılıyor anladığım kadarıyla. O zaman bunlara da bir sormak lazım. Hani kimin eli kimin cebinde diye sormak lazım. Bu Suriye coğrafyasına çok dikkat çektim biliyorsunuz. Hep beraber buradaki gelişmelerin böyle çok iyi gelişmeler olmadığını, İsrail'e alan açıldığını bunu 2 sene önceden beri söylüyoruz. Değil mi? Yani bu yayınlarımızı izleyenler bunu görürler. 2. senemizdeyiz. Bu yayınlar başladığından itibaren biz bunların hepsini söyledik. Çünkü müneccim değiliz. Yazıyorlar adamlar. Suriye'deki hesaplarını yazıyorlar. Suriye'deki planlarını yazıyorlar. Türkiye üzerindeki planlarını yazıyorlar. Yani bunları hep yazıyorlar. Peki ne planlıyorlar verelim? Şimdi İsrail, Suriye üzerinde. Belki Türkiye'yi de aslında hedef alan bir şekilde. Şimdi bu bütün içerideki, dışarıdakilerle beraber şunu söyleyelim. Şimdi bu Irak'ta bunların İKYB dedikleri yer Irak'ın Kuzey Bölgesel Yönetimi. Irak'ın Kuzey Bölgesel Yönetimi İsrail'in müttefiki. PKK-YPG İsrail'in müttefiki. Entegrasyon diyerek bütün bakan yardımcılarını bunlar alınca, tek de silahlı güç bunlar olunca Suriye bu durumda PKK-YPG'nin eline geçecek. Bakın çok büyük bir laf ediyor gibi gelebilirim ama ben şunu söylüyorum. Bütün bakan yardımcılıkları, Genelkurmay Başkanlıkları, ikinci başkanlığı, ordu komutanlıkları bunların eline geçiyor. Bu entegrasyon adı altında. Bunlar hiçbir silahlarını teslim etmiyorlar. Bütün yapılarını muhafaza ederek makamları da alıyorlar. Bunu da allayıp pullayıp entegrasyon diyorlar ve bizde de bir Siyonist medya var. Bunu da allayarak pullayarak bak Suriye'de her şey mükemmel, entegre de oldular falan. Ya PKK, YPG'nin uzantıları bunu alkışlıyorsa bir kere bu olay bambaşka bir olaydır. Şimdi burası İran kısmı ve Türkiye'nin içerisinde artık ayyuka çıkmış vaziyette. Hani biliyorsunuz bu geçtiğimiz günlerde de 15 Ağustos'ta bunlar ne yaptılar? Eruh baskınını milli bayram gibi kutlamaya kalktı bu teröristler Türkiye'de. Bu bölge, Türkiye'nin içerisindeki bu bölgeyle birlikte 4 parçalı bir tampon Siyonistan kurulması. Şimdi burası zaten kontrol altında. Buralar kontrol altında. Buraya bir tampon 4 parçalı Siyonistan, teröristan, Kürdistan diyorlar ama sakın Kürt kökenli vatandaşlarımız buna inanmasınlar. Çünkü bu bir Siyonist oyundur. Siyonist oyundur. Kürdistan lafı gerçekten bir maskedir. Bu bir Siyonistan'dır. Şimdi burası kritik. Burada Türkiye ile İsrail Suriye'de varlık göstermek isterse gerçekten çatışma noktasına gelir. Türkiye yanı başında da İsrail'i istemez. Kimse istemez. Kimse İsrail'e komşu olmak istemez. Türkiye'de komşu olmak istemez. Ama İsrail resmen komşu oldu. Daha önceden de çizmiştik. PKK, YPG vasıtasıyla komşu olmuştu zaten dolaylı. Şimdi doğrudan komşu oluyor. Türkiye burada varlık gösteremezse o zaman bekası, gerçekten güvenliği riske girer. Ama eğer buraya varlık gösterirse İsrail'le çatışmaya girer. Şimdi
kritik bir durum var. Nasıl bir ortam görüyoruz o zaman? Öyle. Şimdi burada bir kere bu PKK, YPG ile filan barış değil. Bunlar Siyonistlerin adamları. Onu söyleyeyim. Hani bazıları diyor ya işte bunu gördüler de bununla alakası yok. Bu adamlar bak PKK, YPG'ye en ufak fiske bile vurmazlar. Bunların adamları. Tom Barak onlarla görüşür. Amerika Merkez Komutanı onlarla görüşür. İsrail onlarla görüşür. Onlar İsrail'le görüşür. Bunlar bu söylenen laflara hiç kimse bakmasın. Bunların aparatlarıdır. Şimdi burada bir başka tehlikeli durum var. Bugün yayınlandı. Diyorlar ki Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs. İsrail'de yayınlandı bu makale. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki askeri varlığı NATO'nun 5. maddesi dışındadır diyorlar. Neden? Çünkü NATO'nun 5. maddesi hani birbirimize saldıran olursa hepimize saldırmış olur deyip karşı koyma meselesi vardı ya. O NATO'nun 5. maddesi ülke sınırları için geçerlidir diyorlar. Türkiye burada bir de aynı ifade işgalci durumdadır diyorlar. Bu Kuzey Kıbrıs'taki Türkiye'nin askeri varlığı Ebu Zuhur'daki varlığı gibidir. Bizim için güvenlik tehditidir diyorlar. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'a müdahale etmemiz durumunda bu NATO ile bizim ilişkimizi bozmaz diyorlar. Ki aslında Netanyahu'nun ısrarla dozu arttırdığını gördüğümüzde Türkiye'yi gerilime de sokmak için Kıbrıs'ta da bu yönde bir ipucu olabilir mi bu söyleme? Olabilir. Daha önceden biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs sadece Rumların ve Yunanların değil bizim de meselemizdir demişlerdi hatırlarsanız. Şimdi Kuzey Kıbrıs'taki bu gelişmeleri de dikkatle takip etmek lazımdır. İçeride de birçok işbirlikçi vardır. İsrail işbirlikçisi vardır. Bu Birleşmiş Milletler baskısı, Avrupa Birliği'nin baskısı, güneyde İsrail'in varlığı, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı, İsrail'le savunma işbirliği yapmış olmaları, Fransa'yla yapmış olmaları, Amerika'yla yapmış olmaları, Yunanistan'ın bir fırkateyninin ve 4 F-16'sının hala orada bulunuyor olması. Bunların hepsini bir arada düşünmek lazımdır. Bugünkü bu makale çok kritik bir makaledir ve yazan kişiler de sıradan kişiler değildir. Bunlar daha önce buraları da yazmışlardı. Buraları da yazanlar aynı kişiler kamuoyu oluşturuyorlar. Şimdi kamuoyu oluşturuyorlar. İsrail'de işte bu kadar Türkiye ile karşı karşıya gelmeyelim diyen eski politikacılar var, askerler var falan. Onlar var ama bunların etkisi yok. Şimdi burada Kuzey Kıbrıs biliyorsunuz Tom Barak da şunu söylemişti. Hatırlarsınız. Bakın Tom Barak ne demişti? Kuzey Kıbrıs için bir apse demişti. Apse ne demek? Apse iltihap demek. Bu iltihabın boşaltılması lazım demek. Şimdi o laf da boşu boşuna söylenmiş laf değildir. Hatırlarsanız daha önceden biz burada uyarmıştık değil mi? NATO zirvesi toplantısında. NATO zirvesi toplantısı esnasında Trump ne demişti? Mealini söylüyorum. Türkiye İran'la birlikte bize karşı olacaktı. İsrail'e de saldıracaktı. Netanyahu da Erdoğan'ı sevmiyor. Ben olmasam burada çatışma çıkacaktı dedi. Yani İsrail'in eline bunlar Trump'ın aklına geldi diye söyledi diye bir şey yok. Öyle bir şey düşünmesin. Herkes sanki öyle. Ya Trump'ın aklına gelip de söylemiyor bunları. Trump'a söylettiriliyor. Dikkat edin Trump seçilmeden önce ne diyordu? Ben savaşları bitireceğim diyordu değil mi? Şimdi en çok savaşan Amerikan başkanı oldu. Neden? Çünkü derin devlet öyle istedi. Derin devlette İsrail ve Mossad ve CIA'de Trump'a bu lafı ettirdiler. Dolayısıyla İsrail hani güvenlik gerekçesi diyor ya. Kardeşim diyor Trump bunu söyledi. Amerikan başkanı bunu söyledi. Sizden hiç ses çıkmadı zaten. Ya bizim kimseye düşmanlığımız yok. Bize saldırılmadıkça biz hiç kimseye bir şey yapmayız zaten. Öyle bir şeyimiz yok. Bizim devlet politikamız budur falan da denmedi filan. O zaman uyarmıştım hatırlıyor musunuz? Alkış yaptılar bir de. Hani böyle çok övücü bir şeymiş gibi. Halbuki bunlar uluslararası ilişkilerde büyük tuzaklardır. Büyük tuzaklardır. Siz aslında bu söylemini analiz ederken ilk kez Türkiye ile İsrail'in düşman bir şekilde bir devlet başkanı tarafından ilan edildiğini açıklamıştınız. Evet. Sahada da aslında karşılığında görmeye başladık saldırılarla. Başladık. Adam yani Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye İsrail'e saldırmak üzere olan bir devlet pozisyonuna sokuldu. Peki Suriye'de bir sonraki hamlesi ne olabilir sizce? Suriye'de bir sonraki hamlesi şu olur. Zaten buraları artık askersizleştirdi. Buraya girmiyor. Hiç kimse giremiyor. Suriye'nin %20'lik bölümü neredeyse rahatlıkla %20'lik bölümü Suriye Merkezi Hükümeti'nin kontrolü dışında. Yukarıdaki kısımlar da var. Entegre olduk diyorlar ama bir tane Suriyeli giremiyor. Arap orada yönetici olamıyor. Hiçbir şey olamıyor. Hiç öyle bir şey yok. Bunlar bir de buradan aşağıya doğru yayılıyorlar. Buraları tampon bölge ilan edecek. Burası benim tampon bölgemdir diyecek. Golan'ı zaten Hermon'u, doğusunu zaten benimdir dedi. Amerika'da onundur dedi. Amerika da kabul etti. Ya burası artık görülüyor ki bütün bu son 2 senelik gelişmeler İsrail'in güvenliği ve İsrail'in genişlemesi için yapılmış.
Bu onu gösteriyor. Yani şuradan aşağıya şurada bu üste sen askeri işbirliği, savunma sanayi işbirliği, savunma işbirliği kapsamında radar bile koydurmam ben sana diyor. Üst yok diyor artık. Artık üst yok. Suriye Hava Kuvvetleri unut diyor. Suriye donanması unut diyor. Öyle bir şey yok diyor. Ki Suriye Hava Kuvvetleri'ne dair son dönemde de böyle bir yükselişe geçen ivme vardı. Kendilerini geliştirdikleri yönünde ama. Şu anda hiçbir şey yok. Eğer İsrail isterse olur. Öyle gözüküyor. Peki Türkiye'nin burada bulunmasından İsrail neden bu kadar çekiniyor? Çünkü burası benim diyor. Başka hiç kimse olmayacak diyor. Bir de Suriye'nin geliştirilmesi, yeniden yapılandırılması, güçlendirilmesi, güçlü bir silahlı kuvvetlerine sahip olmasını İsrail kesinlikle istemiyor. Açıkça söylüyorlar zaten. En fazla tüfekli bir ordusu olabilir. Tüfekli olmayan da Siyonist aparatlar olur. PKK, YPG gibi. Mesela kimse sormuyor şimdi. PKK, YPG'ye tanklar vermişti Amerika. Nerede onlar? Helikopterler verdi. Nerede onlar? Hava savunma füzeleri verdi. Nerede onlar? S-400'ler bir an önce gitsin lafı çok kritik bir laftır. S-400'ler şurada olmuş olsaydı acaba İsrail bu kadar yaklaşabilir miydi? Soruyorum. S-400'ler bu bölgede aktif olsaydı yaklaşabilir miydi? Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu olay onu gösteriyor. S-400'leri verecekler, hani alıştırıyorlar, kamuoyuna alıştırıyorlar. Devletin tabii kendine göre bir politikası vardır ama ben olsam şu anda bıçak kemiğe dayandı. Bu S-400'leri buraya koyarım, aktive ederim. İsrail tehditinde gerekçe gösteririm. İsrail açıkça beni hedef olarak gösteriyor. Artık ben bundan sonra S-400'leri kullanacağım, mecburen kullanacağım demek lazımdır gibi geliyor. Ama tekrar söylüyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok dikkat. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni içeriden kaynatarak buna bir meşruiyet kazandırabilirler. Sivil itaatsizlik eylemleri, hani Türkiye bizi işgal ediyor diyen kadın vardı ya, eski sendikacı, gitmiş Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri geldiğinde STK'larla toplantı yapıyor. Bak, STK'larla toplantı yapıyor. Çağrılan STK'lar da genelde nasılsa, o kim çağırdıysa, Cumhurbaşkanlığı çağırmış galiba Guterres'le görüşmeye STK'ları, hep böyle abidik gubidik STK'lar. Onların içerisinden bir tanesi bir sendika başkanı, kadın, eski sendika başkanıymış. Kadın diyor ki yani biz diyor Türkiye tarafından işgal altındayız diyor. Burada asimile edilmeye çalışılıyoruz diyor. Bizi kurtarın diyor. Bu sendikanın parasını da Türkiye veriyor, biliyor musun? Türkiye veriyor. Hala düzeltmediler. Şu maaşlardan otomatik sendikalara para kesilmesini bitirin. Sayın Cumhurbaşkanlığımıza sesleniyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız bu işle ilgileniyor. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza buradan arz ediyorum. Ne olur şu paraları maaşlardan otomatik olarak sendika aidatlarının kesilmesi uygulamasına son verin. Son verin. Bunlar biraz kendine gelsin. Gitsin onlar, KKTC vatandaşları gitsin, maaşı yattıktan sonra sendika aidatını kendisi versin. Yarı yarıya düşer, emin ol. Teşekkürler ederim. Sağ olun. Için. Yayını bu noktaya kadar izleyenler için YZT YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrılarımızı yapmış olalım.